Günümüz itibariyle artık 10 evden 7'sinde evcil hayvanlar mevcuttur. Bazı insanlar aşırıya kaçsa da evcil hayvanlar bizlerin vazgeçilmez en yakın dostlarımızdan bir tanesidir. Bu listemizde ise sahip olmak isteyebileceğiniz 10 inanılmaz hayvanı listeledik. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. On numara Mavi Deniz Tavşanı. Gulicae familyasından orta büyüklükte bir deniz salyangozu türüdür. Gulicado atlantinus bilinen isimleri arasında mavi deniz salyangozu, mavi okyanus salyangozu, mavi ejderha ve deniz kertenkelesi bulunur. 6 santim boyundadır. Bütün okyanuslarda ve ılıman tropikal sularda görülebilir. Diğer türleri avlanarak beslenebildiği gibi yamyamlık yaparak kendi türlerini de avlayıp beslenebilirler. Karınlarındaki gaz kesecikleri sayesinde su yüzeyinde yüzeysel olarak durabilmektedirler ve okyanusun yüzeyinde derinliklerine kadar yüzebilirler. Kollarının süslü olması hem yüzen hem de uçan avcılardan korunmasına yarar. Bu kamuflaj türüne karşı gölgeleme denir. Alt yüzeyi ise grimsidir. Bu da su yüzeyinin rengine uyum sağlayarak zehirli olan hidrogazlarla beslenirler. Fakat Atlantinus ve diğer deniz salyangozları bu canlıları kendine zarar vermeden bu zehirli hücrelerden nasıl korunduğu konusunda kesin olmamakla birlikte salgılanan koruyucu bir mukus sayesinde olduğu düşünülmektedir. Vücutta saklanan bu zehir avcılara karşı kullanılır. 9 numara Ankara Tavşanı. Ankara tavşanı diğer adıyla Angora tavşanı uzun ve yumuşak tüyleriyle tanınır. Ankara keçisi ve kedisi gibi safkan tavşanlar Ankara ilinden tüm dünyaya yayılmıştır. 1700'ler sonrası Angora tavşanı daha bilinir hale gelmiş, tüyünün sıcaklık hissinden dolayı daha çok tutulmuştur. 1700'lü yıllarda Avrupa'da Fransız yüksek tabakasının rağbet ettiği en popüler evcil hayvanlardan birisi olmuştur. 1900'lü yılların başında ise Amerika'da tanınmaya başlanmıştır. Birçok varyetesi türetilmiştir. Fransız, Alman, dev, İngiliz, satin, Çin, İsveç ve Fin türleri gibi. Kökeni Ankara olan Ankara tavşanının soyu 1723 yılında Türkiye'de tükenmiştir. Yüzyıllar sonra Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından Türkiye'ye yeniden getirilerek Kayseri'de bir çiftlikte yeniden üretilmeye başlanmıştır. Sekiz numara Aksolotl. Kaplan semenderi grubuna ait Meksika köstebek semenderlerinin en tanınmışlarındandır. Bu türün larvaları metaforboz geçirmişler. Bu sebepten yetişkinleri suda yaşar ve solungaçları vardır. Bu türün habitatı asıl olarak Meksika Chololo Gölü ve Meksika'nın dağ gölleridir. Aksolotliler vücutlarının çeşitli parçalarını ve uzuvlarını yeniden üretebilme yeteneğine sahip olduklarından, kolay üreyebildiklerinden ve embriyolarının büyük oluşundan dolayı bilimsel araştırmada yaygın olarak kullanılırlar. Birçok ülkede ev hayvanı olarak da yetiştirilmektedirler. Yedi numara Sakallı Akbaba. Karakuş, kuzu kuşu, nuri kuşu olarak da bilinir. Cins eski dünya akbabalarındandır. Diğer çoğu akbabalardan farklı olarak sakallı akbabalar kel değildir. Oldukça büyük kuşlardır ve 95 ila 125 santim boyunda, 235 ila 280 santim kanat açıklığındadırlar. Uçuşları sırasında görülen bu özelliklerle diğer akbabalardan ayrılırlar.
Ağırlıkları 5 ila 7 kilogram arasındadır. Yetişkinler kabarık baş ve boyunludur. Başta türe sakalına adını veren siyah bir bıyık bulunur. Kuyruk ve kanatlar gridir. Genç bireyler tamamen koyu renklidir. Ergin tüylerine kavuşması yaklaşık 5 yıl alır. Sakallı akbabalar kayalıklardaki tiz çığlıklarıyla tanınırlar. Esaret altındaki bir sakallı akbaba 40 yıl kadar yaşayabilir. Yuvaları dik uçurum kenarlarda bulunur. Yuvaya 1 ila 2 yumurta bırakıp kuluçkaya yatarlar. Yumurtalar bahar başlangıcında çatlar, yaşam ortamları dağların 500 ila 4000 metreleri arasındadır. Aralık ila Şubat aylarında ürer. Yuvalarına 53 ila 58 gün arasında çatlayan 1 veya 2 yumurta da bırakırlar. Yumurtaların çatlamasından 106 ila 130 gün sonra yavrular uçma denemeleri yapmaya başlar. 6 numara Pembe armadillo. Kum yüzücüsü olarak da bilinen pembe peri armadilloları, armadillo grubu içerisindeki en küçük ve en az araştırılmış türlerdendir. Buna rağmen en sevimlisi oldukları çok açık. Eğer yeterince şanslıysanız bunlardan birkaçını Arjantin çöllerinde gece vakti görmeniz mümkün olabilir. Muhtemelen ufak böcekleri, karınca ve larvaları, solucanları, salyangozları yerken yakalayacaksınızdır. Bu hayvanlar gözle görülür, kulak yapısına sahip olmayan çok nadir birkaç memeliden birisidir. Onlara aynı zamanda kum yüzücüsü denmesinin nedeni kum içerisinde delik açma hızlarının bir balığın suda yüzme hızına kabaca eşit olmasındandır. Beş numara Okapi. İlk bakışta görünüşü bir zürafadan daha çok atı andırır ve arka kısmında zebralarda olduğu gibi siyah beyaz çizgileri vardır. Orman zürafası veya kısa boyunlu zürafa gibi adlandırmalara da rastlanabilir. Okapi'nin postu çikolata renginde olur. Kadifeye benzer ve hafif kırmızımsı parlar. Arka bacaklarının üst kısmında siyah beyaz çizgileri vardır. Yüzü de siyah beyazdır. Bacakları zürafa gibi olmasa da gayet uzundur. Erkeklerin 2 kısa boynuzu olur. Dişilerinin boynuzları yoktur. Okapilerin dilleri koyu mavi renklidir. Okapi ortalama 230 kilogram ağırlığında, 2 metre uzunluğunda, 1.60 boyunda olur. Kuyrukları 40 santim uzunluğuna varır. Dişileri genellikle erkeklerden biraz daha büyüktürler. Dört numara Küçük Panda. Küçük panda, kızıl panda olarak da bilinir. Etçiller takımından çok ürkek ve tehlike altında olan bir türdür. Üstünü yalayarak temizlerken bir kediyi andırdığı için kedi ayısı da denilir. Zoolojik sınıflandırmanın ayrıntıları hala tartışılmaktadır. Küçük pandanın uzunluğu 120 santim ve ağırlığı 4,5 kilograma varır. Ömrü doğal ortamda 9 ila 10 yıla, hayvanat bahçesinde ise 14 yıla varabilir. Dış görünüşüyle ilk bakışta bir rakuna benzer ama rakundan daha zayıftır. Üstü kızıl kahverengi veya bakırımsı kahverengi, altı ise parlak siyah renklidir. Yüzü genelde beyaz renklidir ve kızıl kahverengi gözyaşı damlalarını andıran işaretler vardır. Burnu kısa ve siyah renk, kafası yuvarlağımsı ve kulakları orta büyüklükte ve sivri olur. Kuyruğu siyah beyaz halkalıdır. Küçük panda pek ses çıkarmaz. Kendi aralarında iletişim kurmak için ötermiş ya da gıcırdarmış gibi sesler çıkartabilirler. Üç numara Cennet kuşu.
Cennet kuşu, ötücü kuşlar sınıfındaki Parasite takımının bir üyesidir. Türlerinin çoğunluğu Doğu Endonezya, Papua Yeni Gine ve Doğu Avustralya'da bulunur. Ailenin 15 cinsi içerisinde 42 türü vardır. Bu ailenin üyeleri en çok erkeklerinin seksüel dimorfizm özellikleriyle, yani özellikle gagadan, kanatlardan, kuyruktan ve baştan uzanan çok uzun ve ayrıntılı tüylere sahip olmasıyla bilinirler. Çoğunlukla yoğun yağmur ormanlarında yaşarlar. Tüm türlerin beslenme biçimi, meyve ve daha az oranda eklem bacakları kapsar. Cennet kuşları tek eşlilik ila çok eşlilik arasında değişen çiftleşme sistemlerine sahiptir. Türlerin sayısı avlanma ve yaşam alanlarının yok olması sebebiyle tehlike altındadır. İki numara Ankolovatsyu sığırı. Ankolovatsyu sığırı, M.Ö. 4000 yıllarından beri Afrika'da Nil Nehri civarlarında yetiştirildiği varsayılmaktadır. Ana vatanı Mısır'dır. Mısır sığırı olarak da bilinmektedirler. Etiyopya üzerinden Güney Afrika'ya yayılmıştır. Sahra bölgesinde, Mısır sanatında ve piramit duvarlarında eski kaya resimleri ve Ankolovatsyu sığırının tasvirleri görüldüğü belirtilmektedir. Bu ırk Afrika kabilelerine para, yiyecek ve kabile statüsü sağlamıştır. En uzun boyunlu ve en iri olan Ankolovatsyu sığırı hep krallara ait olmuş ve kutsal sayılmıştırlar. Bazılarının boynuz uzunluğu 3 ila 4 metreye kadar ulaşabildiği bilinmektedir. Bir numara Sumac gigantanus. Ejderhalar hiçbir zaman var olmadı. Ancak bu modern zamanda hayallerimizdeki ejderhalara benzeyen canlıların var olmadığı anlamına gelmiyor. Bu canlı tam da tipine yakışır şekilde güneş bakıcısı olarak anılıyor. Cins adı yine de ejderhalara yakışır şekilde sumak cinsi. Bilim insanları taksomik isimlendirmelere oldukça eğlenceli insanlar haline dönüştürebiliyorlar. Bu türün ismi ise Sumac giganteus. Kimi yörelerde dev ejderha kertenkelesi olarak da biliniyor. Kemerli kertenkeleler ailesinden en iri türlerinden birisi. Bu canlılar sadece Sahra-Altı Afrika'sında yaşıyorlar. Afrikalıların bu hayvana bakış açısı ise biraz daha ilginç. Ona Oling diyorlar. Bu sürekli güneş altında oturan insanlar için kullanılan bir kelime. Çünkü kertenkelenin güneş altındayken kendisini serinletmek için yaptığı duruş pozisyonu tarlada uzun saatler çalıştıktan sonra yorgunluktan iskemleye oturup güneş altında saatlerce uyuyabilen çiftçilere benzetiyorlar. Bu isim oradan geliyor. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz videoya like atmayı ve aşağıda bulunan abone ol butonuna basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.